Evet, herkese Viyana'dan selamlar. Bugün Viyana'da ilk gezeceğimiz nokta arkamda duran Belvedere Sarayı oluyor. Aslında Belvedere Sarayı iki kısımdan oluşuyor. Birisi aşağı Belvedere, biri de yukarı Belvedere diye iki saraydan oluşuyor. Ben buraya geldiğimde bilet sırası çok kalabalıktı. Hemen girdim, online olarak satın aldım. Sıra beklememeniz için yaklaşık 15 dakikalık periyotlarla zaman dilimleri açıyorlar ve burayı kullanabiliyorsunuz. Tabii muhtemelen burası yazın çok daha güzel oluyordur. Çünkü havuzlar falan dolmasın diye hep boşaltmışlar. Bu benim Viyana'ya aslında ikinci gelişim. Ama ilk gelişimde çok fazla bir yer gezememiştim. Sadece birkaç saat şehirde geçirme fırsatım olmuştu. Hep de aklımda kalan bir yerdi, yarım kalan bir yerdi. Şimdi hem aşağı sarayı hem yukarı, yani bu sarayı, iki sarayı birden gezmek istiyorsanız 22 euro civarında bir şey veriyorsunuz ama sadece burayı, üstteki sarayı gezmek istiyorsanız 13.90 euro gibi bir şey veriyorsunuz. Tavsiyem şu ki eğer vaktiniz varsa tabii her ikisini de kombine yapıp gezin ama eğer sınırlı zamanınız varsa benim gibi buradan direkt online bilet alarak zaman kazanabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi bilet sırasında çok fazla kalabalık oluyor. Dolayısıyla hani vakit kaybetmeniz mantıklı olmaz diye düşünüyorum. Zaten sınırlı bir zaman için geliyorsunuz seyahate. O yüzden online bilet almayı tercih etmeniz daha mantıklı gözüküyor. Şimdi içeriye gezelim. İçeri girdim ama hem iç kısımda da online biletler için de bir sıra var. O yüzden hani online bilet almanın böyle devasa bir farkı olmuyor açıkçası. Şuradaki sıra beklemek için ama ilk sıradan kurtulmuş oluyorsunuz en azından. Şöyle burada bilet kontrol noktası var. Aslında online biletler için ayrı bir şey yapılması daha mantıklı olmuş diye düşünüyorum. Şimdi girişte hem sırt çantanızı hem de eşyalarınızı bırakmanız gerekiyor. Şurada bir danışma masası var. Buradan bir bilet alarak içerinin planını görebiliyorsunuz. Biz zaten şu an şuradayız, yeşil noktadayız. Turumuza başlayacağız birazdan. Şimdi tura başlamadan önce sarayla ilgili birkaç bilgi vereyim. Burası az önce de bahsettiğim gibi yukarı ve aşağı olmak üzere iki saraydan oluşuyor ve 1668 ve 1745 yılları arasında yapılmış bir saray. Viyana'da da en çok ziyaretçi çeken noktalardan bir tanesi. Burası aynı zamanda bir sanat galerisi. Kalıcı galerilerin yer aldığı bir sanat galerisi. Yani sarayın ihtişamı, o dönemin aristokrasisinin izlerini görmek bir yana. Bir de önemli sanat galerilerinin yer aldığı bir nokta burası. En bilinen belki de sergide Gustav Klimt'in Öpücük, Kuss ya da Kiss farklı dillerdeki adıyla eseri. Burası oldukça ilgi görüyor. İşte bir mermer salon var. Buradaki işlemeler çok dikkat çekiyor. Hep beraber gezeceğiz şimdi burayı. Yavaş yavaş turumuza başlıyoruz. Şöyle etrafı kısaca ilk giriş yerine itibaren göstereyim. Şimdi burası giriş aşaması böyle arkadaşlar. Son derece gösterişli. Daha ilk aşamadan itibaren bir sarayın içinde olduğunuzu hissediyorsunuz. Devam edelim. Şimdi burayı keşfetmeye. Şimdi az önce bahsettiğim mermer saray. İhtişamını görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şu an içinde bulunduğum Marble Hall, yani mermer saray aslında bir yerde Avusturya tarihi içinde çok önemli. Çünkü Nazi işgalinden kurtulduktan sonra Avusturya bağımsızlığını 1955 yılında ilan ediyor ve işte bağımsızlık ilanının deklare edildiği ya da oluşturulduğu, ne diyeyim, imzalandığı yer burası, Marble Hall. O yüzden Avusturya tarihinde de son derece önemli ve kritik değere sahip bir yer.
Viyana'da bir anıt var. Yine her Avrupa şehrinde karşılaştığımız anıtlardan biri. İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Sovyet askerleri için yapılmış bir anıt. Belki arkada görüyorsunuz. Ukrayna bayrağının renkleri var. Böyle de bir durum söz konusu. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz bu yapıda Karl Kilisesi. İçeriği ziyaret etmek 9,5 euroymuş. O yüzden ziyaret etmeyeceğim. Ya zaten çok fazla kilise ziyaret ettim Avrupa'da. Belki başka bir kiliseyi ziyaret ederim ama bunu şu anda ziyaret etmeyeceğim. Barok tarzı bir kilise. Giriş için 9,5 euro veriliyor. Eğer ziyaret etmek isterseniz. Yani Viyana'nın önemli kiliselerinden biri tabii ki. Ama dediğim gibi artık hani çok fazla kilise gördüğüm için şu an hani zamanımı başka bir şeyde değerlendirmek istiyorum. Kilisenin önünde de şu an böyle bir Christmas market kurulmuş. Belki şu an ufak atıştırmalık bir şeyler alabilirim ya da biraz daha dolaşabilirim. Bilmiyorum. Karar vermedim henüz. Olayımız bundan ibaret. Güzel, görkemli bir yapı. Wieden'de yer alıyor zaten. Çok merkezli bir lokasyon. Belvedere Sarayı'ndan çıktıktan sonra 12-13 dakika yürüyerek buraya geldim. İşte manzara da bu şekilde. Viyana'da görmek isteyeceğiniz noktalardan bir tanesi de Viyana Opera Binası. Opera Binası oldukça merkezi bir konumda yer alıyor. Bulmakta zorlanmayacaksınız diye düşünüyorum. Şu an ziyaret edilemiyor, kapalı. Ama belli saatlerde ziyaret etme şansınız var. Yani rehberli tur alabilirsiniz. Ama şu an ben bu saatler aralığında olmadığım için bundan faydalanamayacağım. Daha sonra tekrar kontrol edeceğiz. Eğer fırsat olursa bir ziyaret edeceğim. Son derece mimari anlamda da güzel. Burada biraz fotoğraf çekmek isteyeceksiniz diye tahmin ediyorum. Trafiğin yoğun olduğu şehrin en merkezi noktalarından bir tanesi. Önünde de Hoponeposlar falan var. Yani hani şehir turu falan alırsanız bunlara uğruyor zaten. Ya da normal işte bir şehir içi kullanılabilecek 24-48 ya da 72 saatlik biletler alarak kendiniz de gelebilirsiniz metro ile ya da benzeri araçlarla. Şimdilik bu da aklınızda olsun.
Evet, belki biraz hava erken kararıyor, belki biraz bolca soğuğa maruz kalıyorsunuz ama şu ambiyansı yaşamak için gerçekten değmez arkadaşlar. Burada şehirde, Viyana'da çok sayıda Christmas market var. Christmas market'te off'tayım şu anda. Ve diğerlerinde gezeceğim. Sıra sıra geziyorum. Saint Stefan Katedrali'nin önünde de vardı. Ve birçok yerde küçük küçük marketler var. O yüzden hepsini keşfetmeye çalışıyorum. Çok güzel. Bakalım. Turistler ya da burada yaşayan insanlar iş çıkışında geliyor, bir şeyler yiyor, içiyor. Bu arada Christmas marketler burada Kasım ayının ortasında kurulmaya başlanıyor. Bayağı erken başlıyor. Dolayısıyla hani tatil planlarınızı yaparken illa Aralık ayına değil, belki Kasım ayına da kaydırabilirsiniz. Böyle bir opsiyonunuz var. Ama Aralık ayının hepsi açılmış olduğu için yani daha garanti oluyor. Bazıları bazen daha geç açılabiliyor. Ama geneli Kasım ayının ortalarında açılmaya başlıyor. Bunu Google'dan kontrol etmenizde fayda olur. Eğer ki bu taraflara böyle bir Christmas zamanı tatil planlıyorsanız. Çoğu da artık yılbaşına kadar devam ediyor. Yılbaşından sonra kalkıyor. Avrupa'nın zaten kış ayları içinde, özellikle bu coğrafyanın yani Avusturya'nın, Güney Almanya'nın vesaire biraz tabii kayakla falan da ilgileri çok yüksek oluyor. Onlarla vakit geçiriyorlar ama şehir içi hayattaki belki de en hareketli dönem bu dönem oluyor. Dolayısıyla tatil planlarınızı bu tarihler aralığında yapabilirsiniz. Yapmanıza fayda olabilir. Eğer böyle bir ambiyans, böyle bir ortamda bir kış tatili yapmayı planlıyorsanız tabii. Şimdi diyelim ki Hof Christmas Market'i çok beğenmediniz. Hemen birkaç adım atıyorsunuz. Bir Christmas Market daha. Her meydanda son derece kapsamlı Christmas marketler var ve burada bir gösteri var. Şimdi gösteriye tanıklık edeceğiz. Biraz buna bakalım. Ve Viyana'daki en büyük Christmas Market'e geldik. Christkindl Market. Henüz ben de gezmedim. Sizle beraber keşfedeceğim içeriği inşallah. Ama gerçekten çok güzel gözüküyor.
Şimdi etrafı biraz göstereyim. Şimdi burada girişte şöyle bir ambiyansla karşılaşıyorsunuz arkadaşlar. Etraf son derece etkileyici, güzel. En büyük Christmas market bu. Buraya gelene kadar yolda iri ufaklı. Ben 4-5 tane Christmas market gördüm. Ama burası benim gördüğüm de herhalde Avrupa'da gördüğüm en büyüklerden bir tanesi olacak gibi gözüküyor. Şöyle bir hacme baktığım zaman. Şimdi hep beraber keşfedelim. Palo tú está caro, palo tú está. Con patatas solo o patatas eso. Ich ins Thema geht, aber er weiß jetzt daheim gerade. Ja. Satisfaction. Yes, indeed. It's the best. Dankeschön. Enjoy. Şimdi de bu efsanevi şeyin bir tadına bakalım. Harika. Gerçekten nefis. Peynir biraz fazla tuzlu ama çok lezzetli. Deneyin derim. Keyfinize göre yumurta da koydurabiliyorsunuz ya da işte ekstra olarak jambon koydurabiliyorsunuz. Temel olan da sadece soğan, turşu ve peynir var. Diğerleri ilave oluyor. Bira 4 euro. Küçük bira alırsanız 2,5 euro. Güzel, içinizi ısıtan bir lezzet. Tavsiye ediyorum. Viyana deyince akla gelen şeylerden bir tanesi de klasik müzik tabii ki ve buraya kadar gelmişken bir etkinliğe katılmamak olmazdı. Şimdi Wiener Musikverein'dayız. Burası dünyaca ünlü yılbaşı konserlerinin yapıldığı salon. Ve burada bir Mozart konserine katılacağız. Mozart parçalarının çalınacağı bir konsere katılacağız. Ben biraz heyecanlıyım.
Çok güzel bir ortam var. Yaklaşık etkinliğin başlamasına daha 1 saat, yani 45 dakika falan var ama şurada eşyaları bırakıyorsunuz. Arkada parça başına 0.85 euro alınıyor. Onun dışında ben online bilet aldığım için şöyle bir CD hediye ettiler bana. Onu da almış bulundum. Şimdi şöyle, dress code sorumluluğu yok. Aslında kıyafetim çok spor kaçtı. Böyle yerlere giyinip gelirken çok özen gösteririm giyindiğim şeylere ama bugün gerçekten sabahtan beri dışarıdayım. Çünkü sürem çok az, biliyorsunuz, uçağı kaçırdım vesaire. Zaman daraldı, o yüzden hiç eve uğrayamayacağım. Airbnb'm biraz uzakta. Yani git gel yapsam 45 dakika falan sürecek. O yüzden yapamadım artık bu kıyafetle mecburen. Yani zaten kabul ediliyor, herhangi bir sıkıntı yok da bu kıyafetle gelmek durumunda kaldım. Yoksa tabii ki buraya daha biraz özenli giyinmeyi isterdim ama yapacak bir şey yok. Turist sonuçta. Gönül isterdi ki daha şöyle şık bir şeyler giyelim. Şimdi birazdan salonda çekeceğim. Konser sırasında çekim yapmak yasak ama belki aradan çok kısa küçük kesitler alabilirsem eğer almaya çalışacağım. Alamazsam da yapacak bir şey yok. Bu müzik keyfini ben tek başıma yaşamış olacağım. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. İçeride salona girince tekrar bir şeyler göstereceğim.